Merhabalar, Filiz'in Çeyiz Evi'ne hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle güzel çanta içinde kulaklık, şarj kablosunu, hatta şarj aletini bile, adaptörünü bile içine koyup da böyle çantanın içinde dolaşmasını engelleyebileceğimiz bir çanta ile geldim. Umarım sizlerin de hoşuna gider. Ben şimdi görsel olarak bir tane şarj kablosu koydum. Şu şekilde iki cepli kulaklık, şarj kablosu ya da şarj kablosu, adaptör bu şekilde koyup içine kapatıp çanta içinde hem kaybolmasını hem de dolaşmasını, açılıp saçılmasını engellemiş oluruz. Böyle güzel bir görselle geldim. Yapımı çok kolay. Çakma sık iğne ile yapıyoruz. Kenarını da renk olsun diye şöyle dikerken kenarını bu şekilde uyguladım. Sizler daha farklı da uygulayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi iki cepli, parça parça örülmüyor. Hemen direkt örüp kullanıyoruz. Ama görüme ipiyle ördüm ben bunları. Bakın, daha önceden kullandığım bir ipti. Bunu da ördüm. Daha bir küçük çantada çıkabilir. Kenarına kullanacağım. Dikimine krem rengi kullanacağım. Ana renginde mavi kullanacağım. Alize'nin ipi. Mıknatıslı çıt çıtlar var. Benim elimde bu vardı. Bunu diktim. Mıknatıslı çıt çıtlardan alıp dikerseniz ya da elinizde varsa benim gibi herhangi bir şeyde bu şekilde uydurabilirsiniz. Tercih sizin. Üstüne isterseniz bir kalp, bir papatya da renklendirebilirsiniz. Ben böyle sade yaptım. Fikirlerimi de sundum sizlere. Tercih sizin. Her şeyi anlattıktan sonra örmeye başlayabiliriz. İp farklı, belki tığ farklı olacağı için ben ölçü olarak vermeyi uygun gördüm. İlk etapta ipimi sabitleyip zincirler çekiyorum. Sizler de yaptığınız ipin santimini ölçerek bu boyutu elde edebilirsiniz. Şimdi 32 santim olana kadar zincir çekiyorum. Evet, zincirimi çektim. Şöyle beraber ölçelim. Şu 32'den tutayım. Fazlasını sökeceğim. Evet, tam 32 santim. Hemen yapımına devam ediyoruz. Üzerine alıyorum. Birinci zincirin içine girerek ilmek alıp bir kere de çekiyorum. Üzerine alıp zincirin içine giriyorum. Bir kere de çekiyorum. Her bir zincire bir defa bu işlemi uyguluyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar ördüm. Şöyle burada iki zincir çekiyorum. Örgümü çevirip tekrar üzerine alıyorum. Şu kısma batıyorum. Tekrar üzerine alıyorum. Tek tarafına batıyorum. Her birine birer tane batıyorum.
Şu an tam görünüyor. Üçünü de beraber çekiyorum. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar gidelim. Sıra sonunda da tekrar dönüşünü bir daha göstereyim. Sonra ölçü vereceğim. Evet, sonuna kadar ördüm. Tekrar burada 2 zincir çekip üzerine alıyoruz. Arka yöndeki tek dalına batarak çakma sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde vereceğim ölçüye göre gidiş gelişlerde aynı, farklı bir şey yapılmayacak. Evet, bu şekilde ne kadar öreceğiz, hemen ölçü vereceğim. 7 santim. 7 santim öreceğiz. Sonra kapak bölümünü yapacağız. 7 santim örüp dönelim. Evet, 7 santim ördüm. 7 santimden sonra şöyle göstereyim önce. 7 santim. 7 santim bittikten sonra tekrar dönüş yaptım. Kapak kısmı için. Onun da ölçüsünü şöyle göstereceğim. Hemen enini de verelim bir daha. 32 santim yapmıştık. 29 santim kalmış. Tabi biraz topluyor. Bakın. 30, 31. O şekilde bir toplama yaptı. Şimdi dönüş yaptım ama şu ölçü değil. Elinizdeki hani farklı da olabilir. İpiniz kalınsa bu daha geniş de düşecektir tabii ki. Bunu şu şekilde ayarlıyorsunuz. Bakın şöyle göstereyim. Fark etmiyor. Ön arkası aynı. Şu şekilde ayarlayacaksınız. Bir tarafı getirip diğer tarafa kapatacaksınız. Şu oranın eşit olması gerekiyor. O katlamasını iyi yapmanız gerekiyor. Katlayıp buraya kadar, kapak kısmı için söylüyorum, örüyoruz. Orayın ölçüsünü de vereyim. 7 santim ördük, döndük. Ölçü olarak vereceğim ama siz yine de benim yaptığım gibi, az önce yaptığım gibi katlayarak kontrol ederseniz daha iyi olur. Burası 10 santim. 10 santim tekrar ördük. Kontrolümüzü bu şekilde yapalım. Boyutu altı üstü aynı olsun. İp tığ farklılıkları olacağı için değişkenlik gösterebilir. 10 santim ördük. Buradan dönüş yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Aynı şekilde örgümüze devam ediyoruz. Artık şu kısmı örmeyeceğiz. Devam edip kapağı tamamlayacağız. Alt sıralarda olduğu gibi dönüşümüzü de bu şekilde devam edeceğiz. 7 santimde kapak örüyoruz. Katlanma payı olduğu için bakın bu şekilde kalıyor. Hemen beraber ölçelim tekrar. Bakın şuradan 7 santim. 7 santimde bu şekilde kapak örelim. Sonra dikimine geçeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi şöyle bir L şeklinde bir örgümüz oluştu. Şu kısmı şuradan ölçeceksiniz.
7 santim. Hatta 6,5 olmuş. Evet, şimdi dikimine geçelim. Yine aynı katlıyorum. Şöyle düzeltelim. Şöyle kaymaması için şu kısmı ayarladıktan sonra burayı sabitleyeceğim. Şöyle bakın. Şu üçünü de alıyorum. Kaymasın, yeterli. Siz istediğiniz bir iple ya da normal şu şekilde dikerek de sabitleyebilirsiniz. Ben örnekte bu şekilde yaptığım için gösterimini de bu şekilde göstereceğim. Şuradan ipimi sabitleyeyim. Bu şimdi içeride kalacak bu şekilde. Şöyle de uç kısmından çıkaracağım. Bu uç kısımdan başlayıp 1, 2, üçüncüyü alıyorum. Normalde göz kararı yapıyorum. Ama şimdi bu şekilde göstereyim. Bakın karşılığından çıktım. Şimdi şuradan başladığımız noktanın karşısından şöyle içeriden şu noktadan çıkacağım. Bu şekilde olacak. Tekrar 1, 2, üçüncünün hemen böyle biraz iğnem geniş, çıktığı yerden alacağım artık. Bakın tekrar şu kısımdan. Bir, iki, üçüncüyü. Bak, burası 3 kat. 3 katından da alıyorum. Tekrar şu köşeden giriyorum. İçinden geçirerek evet, bu şekilde devam edelim. Evet, köşeye kadar indim. Köşede de farklı yapılacak bir şey yok. Yine aynı sistem, buradan başladığımız şekilde şu kısımdan devam edeceğiz. Yalnızca şu aradaki katını almayı unutmayalım. Burada ilk etapta şöyle küçük bir tane yapıyorum. Köşe olduğu için.
Evet, dikkat etmedim. Burası bu şekilde oldu. Hemen söküp düzeltiyorum. Sizin de bu şekilde olabilir. Etamin uygulaması yapıyoruz burada. Sizin de olduysa hemen böyle çıkarıp düzeltebilirsiniz. Evet. Şimdi şu kısımdan girişini yapalım. Hemen ipimizi taktık. Bu kısımdan girişimizi yapalım. Evet, şimdi oldu. Bu şekilde bu kısmı da devam edelim. Bu köşede de aynı buraya kadar. Sadece köşeyi göstermek istedim. Bozuk olursa nasıl düzelteceğimizi gösterdim. Bilenler tabii ki biliyordur. Bilmeyenler için de ufak bir dipnot olsun. Şimdi devam edelim dikimine. Evet. Kenar dikimini bitirdim. Çıt çıtlarını da ayarlayıp diktim. İpime dikkat ettim arka kısmına geçmesin. Şunu önemli değil. İçte kalıyor zaten. Hemen şöyle bir şarj aleti alalım. Çantalarımızda dağınık olmasınlar. Toplayıp düzeltemedim. Şöyle toplayıp kapatalım. Biraz yapamadım ama olsun. Evet, bu şekilde diğerindeki hemen toparlıyoruz. Çantalarımızın içini düzenliyoruz. Bu şarj aleti uzunmuş. Bakın şimdi oldu. Evet. Umarım sizlerin de beğendiği, hoşunuza gidecek bir video olur. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma halen abone değilseniz kanalıma abone olarak da bana destek olabilirsiniz. Önerilerinizi, fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bugün anlatacağım bu kadar. Hoşça kalın.